Merhaba, Perilerin Bahçesi'nde bugün günün bitkisi sarı yapraklı, altuni yapraklı ya da altın yapraklı, kozalaklı herdem yeşil çit bitkileri. Sizlerle bugün 3 tane sarı yapraklı herdem yeşil kozalaklı çit bitkisi hakkında bilgiler paylaşacağım. Bitkimiz Chamariana Paris, Lozaniana Columnaris aurea. Türkçe karşılığı yalancı servi. Perilerin bahçesi olarak sizlerin karşısına çok özel bitkilerle çıkmaya devam ediyorum. Bu bitkimiz çok özel bir bitki. İnternet ortamında arama yaptığınızda bu bitki hakkında bilgi bulabilmeniz çok zor. Görüntü ya da video bulmanız çok zor. Perilerin bahçesi ayrıcalığıyla sizlere bu bitkiyi tanıtmaktan büyük bir keyif alıyorum. Bitkimizin botanik ismi Chamania Paris, Lozaniana Columnaris aurea ya da Chamania Paris, Lozaniana Golden Spire olarak da bilinir. 5 metre yüksekliğe 2,5 metre çapa kadar ulaşır. Bitkimiz sığ köklü bir servi çeşididir. Dar, sütun formlu bir bitkidir. Yavaş büyür. Dolayısıyla alçak çiti oluşturmak için ideal bir seçimdir. Bitkimizin en önemli özelliği, az sonra yakın çekim de yapacağım, ayrıntılı olarak göreceksiniz, altın yaprakları. Bu görmüş olduğunuz pullu yapraklar altın renginde. Serimizin yakın çekimden sizlere tanıtmak istiyorum. Yalancı servi ülkemizde ve dünyada çok az bilinen bir servi çeşidi. Bu şekilde sizlere yakından altın sarısı pullu yapraklarını göstermek istiyorum. Bu yapraklar yaz döneminde hafif parlak sarıyı andırıyor. Uç kısımları özellikle sarı renkli. Ancak kışın havaların soğuması ve rüzgarla birlikte bu altın rengini alıyor. Gördüğünüz gibi görmüş olduğunuz bir renk saf altın rengi ve ben Perilerin Bahçesi'nde çok sayıda onlarca kozalaklı pul yapraklı bitki var. Çokça da dünya literatürlerini araştırıyorum. Ama bu şekilde, bu renkte bir kozalaklı herdem yeşil bitki görmedim. Mükemmel bir renk. Bu rengi doğada başka bir kozalaklıda görmeniz mümkün değil. Görmüş olduğunuz gibi saf altın renginde. Muhteşem bir görüntü. Yalancı servinin en temel özelliği, bakın şu sürgünü inceleyelim. Şu sürgünü incelediğinizde şu şekilde inceleyelim. Sağlı sollu simetrik düz bir dallanma yapısı var. Bakın şurada daha net görebileceksiniz. Bakın karşılıklı dizilmiş. Şu şekilde alayım. Bakın. Yalancı servinin en önemli özelliği de yan dalları düz bir şekilde sağlı sollu dallanmalar meydana geliyor. Burada Leyland Cypress Gold Rider'ın dallanmasını görüyorsunuz. Bakın düz bir dallanması yok. Yalancı servide düz dallanma var. Burada dalın 360 derece çevresinde her yerden çıkan dallar var. Yine Leyland serisini inceleyelim. Leyland serisinde de düzenli, düz bir dallanma yok. Görmüş olduğunuz gibi dallanmaları farklı noktalardan çıkabiliyor. Bakın şurada daha net. Bakın düz bir dallanma yok. Bakın altın renklerini görüyorsunuz.
Tabii ki bu renklerin oluşmasında en önemli faktör iklim. Perilerin Bahçesi Türkiye'de Kırşehir ilinin Kaman ilçesinde bölge 7 A'da bulunmakta. Dolayısıyla iklimine bağlı olarak kozalaklı bitkiler üzerinde bambaşka böyle göz alıcı renkler oluşturuyor. Bir tane daha yalancı serimiz var. Bunun renklerini incelediğimiz zaman bakın yine altın sarısı renklerini görüyorsunuz. Dallanmalar düz bir şekilde. Evet, burada bir tane daha var. Bu alan içerisinde 4 tane var. Yalancı servi. Bakın altın rengini görüyorsunuz. Muhteşem renkler. Bu alan içerisinde 4 tane yalancı servimiz var. İkinci bitkimiz Thuya plicate Forever Goldie. Bitkimiz bölge 5'ten 8'e kadar yetiştirebilirsiniz. Bitkimizin en önemli özelliği parlak sarı rengini yıl boyu koruyor olması. Sadece soğuk kış aylarında rüzgarlarla birlikte bronzlaşan pullu yaprakları var. Onun haricinde parlak sarı renklerini yıl boyu devam ettiren yeni bir çeşit. Forever Goldie 5 metre yüksekliğe 2,5 metre genişliğe kadar ulaşır. Alçak çit dikiminde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir bitki. Ancak manzaraya örnek ağaç olarak muhteşem bir katkı sunan bitki. Bakın bu muhteşem sarı renkler manzaraya müthiş bir katkı sağlıyor. Thuya Forever Goldie'nin kış rengi çok daha zengin, çok daha muhteşem. Diğer mevsimlerde sıradan parlak sarı bir rengi var ama görmüş olduğunuz gibi kışın soğuk ve rüzgarın da etkisiyle muhteşem renkler oluşturuyor. Thuya plicate Forever Goldie. Perilerin Bahçesi içerisinde onlarca Thuya plicate Forever Goldie bitkisi bulunmakta. Ben tasarımımda Thuya plicate Forever Goldie'yi genel olarak örnek ağaç olarak kullandım. Görmüş olduğunuz gibi mavi ve yeşille muhteşem bir uyum içerisinde. Ve bulunduğu ortamı aydınlatıcı bir etkisi var. Bakın burada yine Thuya plicate Forever Goldie'yi örnek ağaç olarak kullandığım bir nokta. Buradaki bitkimizin hemen arkasında Juniperus horizontalis golden carpet bitkilerimiz mevcut. Onların bronzlaşan renginin önünde parlayan ve ortamı aydınlatan bir renge sahip. Bakın burada yine bir başka Thuya plicate Forever Goldie bitkimiz var. Burası da az güneş alan bir nokta. Renklenmesi de bu noktadaki bitkimizin bu şekilde. Hemen yanında bir tane daha var. Burası çok daha az güneş alıyor. Akşam güneş alan bir nokta. Bitkimiz bu şekilde. Burada da. Evet, üçüncü bitkimiz Thuya occidentalis yantar. 5 metre yüksekliğe 2,5 metre
çapa kadar ulaşır. Toprak ve pH seçiciliği yoktur. Thuya occidentalis yantarın en önemli özelliği kehriban sarısı, bu görmüş olduğunuz renklerin yıl boyu devam etmesi. Görmüş olduğunuz gibi muhteşem bir sarı rengi var. Thuya occidentalis yantar yavaş büyüyen bir bitki. Dolayısıyla alçak çit düşünüyorsanız, sarı renkli ve az bakım gerektiren bir çit bitkisi düşünüyorsanız karar vermeniz gereken bitkimiz Thuya occidentalis yantardır. Thuya occidentalis yantar mükemmel bir çit bitkisi. Ancak burada görmüş olduğunuz gibi ben odak noktası olarak kullandığım bir bitki. Örnek ağaç olarak, bakınız, örnek ağaç olarak kullandığım bir bitki. Hemen yanında mavi Arizona servisi var. Pullu yapraklarını şu şekilde size yakından göstermek istiyorum. Muhteşem bir renk cümbüşü. Bakın pullu yapraklarına. Şu açıdan da size göstermek istiyorum. Bakınız. Özellikle uç kısmının kehriban sarısı rengini sizlerle paylaşmak istiyorum. Muhteşem bir görüntü. Hemen maviyle uyumunu da görüyorsunuz. Bu da Thuya occidentalis yantar bitkisi. Bakın, renklenmesini görüyorsunuz. Az önceki renklerle bunun alakası yok. Neden? Çünkü buradaki Thuya occidentalis yantar güneş almayan bir noktada. Güneşin bitkinin renklenmesinde nasıl bir etkisi olduğunu burada size açıkça göstermek istiyorum. O yüzden bitki dikim tasarımlarını yaparken bitkiyi çok iyi tanımak gerekiyor. Bakın, bu bitki gerçek renklerini tam güneşte gösteriyor. Şimdi yine öbür yantarı da size göstereyim hemen. Bakın buradaki yantara bakın. Thuya occidentalis yantara bakın. Burası tam güneş alan bir nokta. Toprak aynı, sulama şartları aynı, gübreleme aynı. Tek farkı buranın gün boyu güneş alıyor bir noktada olması. Buradaki bitkimiz çok az güneş alıyor. O yüzden bitkimiz renklenmiyor. Bu videomuzda güneşin özellikle sarı renkli, altın renkli ya da altunu renkli kozalaklı bitkilerde ne derece etkili olduğunu gördünüz. Kozalaklı herdemeşi süs bitkilerini çekerken hep ifade ettim. 6 saat güneş. Güneşin süs bitkileri üzerinde ne derece etkili olduğunu az önce vermiş olduğum örnekte de gördüğünüz gibi Thuya occidentalis yantarın güneş alan bir noktayla güneş almayan gölge bir noktaya, çok az güneş alıyor. Sadece sabah güneş alan bir nokta orası. Az önce göstermiş olduğum nokta. Güneşin etkisini görebiliyorsunuz renkler üzerinde ve bitkinin gelişimi üzerinde. Az önceki bitkiyle bu bitki aynı yaşta, aynı yıl diktim. Gölgede yetişen bir bitkinin büyüme hızıyla güneş alan bir noktada
büyüyen bir bitkinin büyüme hızı, renklerdeki canlılık, bu kompakt yapı bambaşka. O yüzden bitkilerinizi dikerken en önemli husus dikim noktası. Bitkinin güneş ihtiyacına göre dikim noktası belirlemeniz gerekiyor. Bu bitkilerimiz gün boyu güneşi seven bitkiler. Ama bazı bitkiler de güneşten hoşlanmıyor. Örneğin Japon akçaağaçları, örneğin ortancalar. Bu gibi bitkilerimiz sadece sabah güneşi, öğleden sonra ve akşam güneşi istemiyoruz. Çünkü yapraklarda ve çiçeklerde yanmalara neden olur.